Yeni videodan selamlar. Protein tozları nedir, ne değildir? Tüm faydalarını ve zararlarını bilimin ışığında inceleyelim. Protein tozları sütten peynir yapımı sırasında açığa çıkan peynir altı sularından üretilir. Protein tozları en temel olarak whey ve kasein proteini olarak ikiye ayrılır. Whey protein kana hızlı karışır, 15 dakika gibi bir sindirim süresi vardır. Kasein protein ise ortalama 6-8 saatte sindirilir. Whey proteini genelde antrenmandan hemen sonra yıpranan, hasar gören kasların onarılması amacıyla tüketilir. Kasein proteini genellikle gün içerisinde uzun süre bir açlık yaşama durumumuz olduğunda veya gece yatmadan önce tüketilir. Bunların haricinde izole whey, hidrolize whey gibi daha hızlı kana karışan, karbonhidrat ve yağı sıfıra yakın olan protein türleri de var. Tabii ki bunlar fiyat olarak daha pahalı oluyorlar. Bunun dışında et proteini, yumurta proteini, soya proteini gibi farklı protein tozları da var. Soya protein tozları veganlar ve laktoz intoleransı olanlar tarafından daha çok tercih edilir. Whey'den daha hızlı, kaseinden ise daha yavaş sindirilir. Araştırmalar yumurta proteininin en sağlıklı protein tozu çeşidi olduğunu göstermiştir. Et proteini etten üretilir, hızlı emilir, amino asit profili diğer tozlara göre çok daha zengindir. Maliyeti de aynı oranda yüksektir. Biz tavuk göğsü tükettiğimizde ondan aldığımız protein bize ne fayda sağlıyorsa protein tozu tükettiğimizde de aynı faydayı sağlıyoruz. Yani 100 gram tavuk göğsünde ortalama 20-25 gram arası protein bulunuyor. Bir ölçek protein tozunda da yaklaşık bu miktarlarda protein bulunuyor. Ve bu ikisinin birbirinden daha avantajlı olan bir kısmı neredeyse yok. Protein tozları belki tüketmesi daha kolay ve sindirimi daha hızlı olması açısından bir avantaj sağlıyor olabilir. Ama dediğim gibi tavuk göğsündeki proteinden bize daha farklı bir fayda sağlamıyor. Daha böyle mucizevi bir etkisi yok. Düzenli egzersiz yapan, sağlıklı beslenmeye çalışan bireyler zaten beslenme yoluyla gıdalardan ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Öncelikle bunu alışkanlık haline getirmeli, doğru beslenmeyi öğrenmeliyiz. Günlük ortalama protein ihtiyacımızı yağsız kas kütlemiz çarpı 2 formülüyle hesaplayabiliriz. Buradaki 2 katsayısı yaptığımız egzersizin sıklığına ve şiddetine bağlı olarak biraz daha yükselebilir veya daha az egzersiz yapıyorsak, daha düşük şiddette çalışıyorsak biraz daha düşebilir. Aşırı protein tüketimi böbrek ve karaciğere fazla yük bindirir, eklemlerde gut hastalığına sebep olabilir, sindirim sistemine ciddi hasar verir, uzun vadede toksik etkisiyle çok daha büyük zararlara neden olabilir. Araştırmaların gösterdiğine göre protein tozu tüketmenin veya protein tüketmenin saç dökülmesine doğrudan hiçbir etkisi yok. Sivilceleriniz varsa ve süt ürünleri tüketince artış görülüyorsa V yerine soya proteinlerine yönelebilirsiniz. Aşırı protein tüketiminden kaçının. Size getirisi olmayacağı gibi götürüsü mutlaka olacaktır. Günlük ihtiyacımız olan proteinin büyük kısmını besinlerden karşılamaya çalışalım. Hatta yapabiliyorsak hepsini besinlerden karşılayalım. Eğer besinlerden belli bir noktaya kadar karşılayabiliyorsak diyetisyen, uzman antrenör veya doktor tavsiyesiyle protein tozu tüketmemizde herhangi bir sakınca yok. Protein tozları pratiktir, tüketmesi kolaydır. Kas kaybının önlenmesinde büyük rol oynar. Özellikle diyet döneminde yağ yakmak isteyen insanlar için gerçekten çok faydalı olabilir. Bunun dışında kemikleri kuvvetlendirir, kas inşasına yardımcı olur. Aşırı protein tüketiminde karşılaşabileceğimiz zararları, yan etkileri az önce konuşmuştuk. Şimdi bilimsel araştırmalarla protein tozu tüketmenin, aşırı değil, sadece protein tozu tüketmenin zararları var mı? Varsa neler? Faydaları varsa bunlar neler? Biraz da bunlara bakalım. Bilimsel araştırmalara baktığımda karşılaştığım sonuçlar hemen hemen hep aynıydı. Protein tozları kemik sağlığına iyi gelir, kas inşası sağlar, toparlanmayı ve yenilenmeyi hızlandırır. Araştırmalara göz atarken özellikle bir araştırma dikkatimi çekti. 2018 yılında Clean Label Project adlı şirketin yaptığı araştırmada o sene en çok satılan 134 protein tozu ürününün içeriğini inceliyorlar ve sonuç olarak büyük kısmında arsenik, BPA, kadmiyum gibi ağır metaller ve zararlı maddeler içerdiği bulunuyor. Araştırma sonucuna göre soya proteinleri
en zararlı, en sağlıksız belirlenirken whey ve yumurta proteinleri ise en sağlıklı protein tozu çeşitleri olarak belirleniyor. Şirketin resmi sitesine girip baktığımda şirket tarafından sağlıklı olarak önerilen protein tozu markaları olduğunu gördüm. Ama baktığımda bu markaların hiçbirisi bilinen, duyulan, daha önce yıllarca kullanılmış olan markalar değildi. Hal böyle olunca da bunun bir sponsorluk çalışması olduğunu anlamak gerçekten çok zor değil. Edofit tamam bu sponsorluk çalışması olsun da arsenik varmış, kadmiyum, ağır metaller falan diyorsun. Nasıl olacak bu iş? Bu saydığımız maddeler günlük hayatta tükettiğimiz pirinçten tutun da birçok paketli gıdada zaten belli miktarlarda bulunan maddeler. Bunların tespit edilmesi yeni ve mucizevi bir olay değil. Zaten tükettiğimiz her şeyin içinde varlar. Sadece bunların belli miktarların üzerinde olması bizim sağlığımıza zararlı etki verebilir. Protein tozları ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan onaylı şekilde ülkemizde üretiliyor veya ülkemize geliyor. Protein tozu içerisindeki zararlı ve ağır metaller üzerine yapılan bu araştırmalardan sonra 2020 yılında NCBI tarafından yapılan bir araştırma günde 3 ölçeğe kadar, ki günde 3 ölçek gerçekten yüksek bir miktar, günde 3 ölçeğe kadar protein tozu tüketiminin herhangi bir sağlık problemi yaratmadığı ve ağır metallerle ilgili herhangi bir soruna rastlanmadığı tespit edilmiş. Araştırma linklerini açıklama kısmına bırakacağım. Siz de detaylarına oradan ulaşabilirsiniz. Sonuç olarak protein tozu alırken dikkat etmemiz gereken şeyler daha çok whey veya yumurta bazlı protein tozlarını kullanmak. Bu videoyu hazırlarken birçok bilimsel araştırma taradım. Yerli yabancı birçok doktorun, uzmanın, diyetisyenin görüşlerini dinledim, inceledim, analiz ettim. Sonuç olarak bir uzman kontrolünde günlük beslenmenize ek olarak protein tozu tüketmenin herhangi bir zararı veya sakıncası yok. Ülkemizde şu an supplement fiyatlarının çok yüksek olduğunun farkındayım. Ama yine de protein tozu alacaksanız en azından orta segment ve üstü ürünleri temin etmeye çalışın. 20-25 gram daha fazla protein alacağım diye sağlığınızdan olmayın. Aşırı protein tüketiminden kesinlikle kaçının. Dediğim gibi fazla proteinin size getirisi olmaz ama mutlaka götürüsü olur. Protein tozları mucizevi iksirler değiller. Bizde süper etkiler yaratmayacaklar. Günlük hayatta tükettiğimiz etten, balıktan, yumurtadan aldığımız proteinden bize daha farklı bir fayda sağlamayacaklar. Protein tozları hakkındaki sizin tecrübelerinizi, varsa sorularınızı, video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Benim anlattığımdan daha farklı bir fikriniz varsa mutlaka yoruma yazın. Üzerine konuşalım. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.